İlk defa akvaryum kuracaksanız ve nereden başlamanız gerektiğini, neler almanız gerektiğini bilmiyorsanız, işte bu videomuz tam size göre. Özellikle hobiye yeni başlayacaklar için yol haritası olacak videomuzda hem malzeme listesini hem de bu malzemeleri alırken dikkat etmeniz gereken noktaları bulacaksınız. Haydi başlayalım. Akvaryum kültürüne hoş geldiniz. Öncelikle sevgili dostlar, her zaman olduğu gibi videolarımızın daha çok hobiciye ulaşması adına hemen şimdi birkaç saniyenizi ayırarak videomuzu beğenmenizi rica ediyoruz. Sizlerin beğenileri sayesinde bu ve benzeri videolarımız daha çok hobiciye ulaşacak ve verdiğimiz yararlı bilgilerin yayılmasına katkı sağlayacaksınız. İlk olarak akvaryum boyutuna karar vermelisiniz. Sizlere daha önce akvaryum boyutuna karar verirken beslemek istediğiniz balıkların ihtiyacına ve balık sayısına göre bir boyut belirlemeniz gerektiğini belirtmiştim. Bu sebeple öncelikle mutlaka beslemek istediğiniz türü belirlemeli ve sonra da bu türe uygun akvaryum almalısınız. Çok küçük boyutlarda bir akvaryum almanızı tavsiye etmem. Hem su değerlerinin oturması hem de balıkların rahat bir şekilde yaşam sürmeleri için 80-100 litre civarında bir akvaryum alabilirsiniz. Akvaryumu sıfır alabileceğiniz gibi sahibinden ve Letgo gibi sitelerden de ikinci elde alabilirsiniz. Sizler için daha ekonomik seçenekler bulabilirsiniz. Filtre seçimi de akvaryum boyutunuza göre karar vermeniz gereken bir durumdur. 80-100 litre akvaryumlar için dış filtre, daha küçük akvaryumlar için ise iç filtre ile birlikte pipo filtre tavsiye ederim. Burada önemli olan bir diğer durum ise seçmiş olduğunuz filtre sisteminin balıklarınızı yormayacak debide olmasıdır. Japon balığı gibi akıntı sevmeyen türler için akvaryumda oluşacak akıntı balıklarınızı hasta edecektir. Dekor seçimi yaparken sivri ve keskin kenarlı olmayan, balıklarınız için tehlike oluşturmayacak dekorlar seçilmelidir. Dekorların ve taşların yerleştirilmesinde ise balıkların sıkışmamaları ve taşların sonradan düşmemeleri önemlidir. Ayrıca dekoru planlarken ve konumlandırırken önceden tasarlama yapılmalı, sık sık dekor değişimi yapılmamalıdır. Bu konuda daha önce sizler için hazırladığım akvaryumu güzelleştirmek için yapılması gereken 5 basit yöntem videomuzu izlemenizi tavsiye ederim. Akvaryum hobisinden zevk almak için akvaryumunuzu ve balıklarınızın rengini net olarak görmeniz gerekir. Bu sebeple de ışıklandırma çok önemlidir. Işıklandırma akvaryumunuza göre yeterli ve tepeden olmalıdır. Ayrıca renkli ışıklar yerine beyaz ya da gün ışığı tercih edilmeli, aşırı ışıklandırmadan kaçınılmalıdır. Işıkların gece kapatılması balıklarınızın dinlenmesi için çok önemlidir. Videomuzun ortasına gelmişken birkaç saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza önermenizi de rica ediyorum. Akvaryumunuzun daha doğal bir görüntüye sahip olması için kum kullanmanızı tavsiye ederim. Seçmiş olduğunuz kum mutlaka ince taneli olmalıdır. Pek çok balık türü kumu ağzıyla alıp atmayı sever. Bu sebeple kumun ince taneli ve yuvarlak kenarlı olması önemlidir. Piyasada pek çok pet shop'ta renkli taşlar satılmaktadır. Açıkçası ben bunları önermiyorum. Bu taşlar hem salınım yaparlar hem de taşların aralarına yem ve pislikler girebildiği için zamanla bu maddeler suyunuzu bozar. Özellikle kış aylarında akvaryumlarımız da soğumakta ve balıklarımız için akvaryumun ısıtılması gerekebilmektedir. Genellikle 25 derece pek çok balık türü için ideal sıcaklıktır. Japon balığı gibi bazı türler ise evlerimizdeki ideal sıcaklık olan 22-23 derecelerde rahatlıkla beslenebilmekte ve üretilebilmektedir. Isıtıcı seçimi yaparken de yine akvaryum boyutunuza uygun bir ısıtıcı seçilmelidir. 80-100 litre bir akvaryum için 100 wattlık bir ısıtıcı yeterlidir. Isıtıcılarda termostat olduğu için ayarladığınız sıcaklığa gelince otomatik olarak kendini kapatacaktır. Akvaryum için olmazsa olmaz en önemli konu ise akvaryumu koyacağımız sehpadır. Hem bizlerin hem de balıklarımızın güvenliği için seçmiş olduğumuz sehpanın sağlam ve akvaryumu taşıyabilecek kapasitede olması önemlidir. Yine akvaryumu sehpanın üzerine yerleştirdiğimizde sehpanın sallanmamasına ve dengesinin düzgün olmasına dikkat edilmelidir. Evet sevgili dostlar, saymış olduğum bu malzemeler askeri olarak almanız gereken ve akvaryum hobisine başlarken ihtiyacınız olacak olan ürünlerdir. Bu malzemeleri aldıktan sonra tüm sistemi çalıştırmalı ve sistemin oturması beklenilmelidir. Akvaryumu kurar kurmaz kesinlikle balıkları akvaryuma koymamalısınız. Sizlere daha önce de söylediğim gibi akvaryumun balıklarınız için uygun hale gelmesi çok önemlidir. Bunun için de yararlı bakterilerin çoğalması gerekir. Bu da bir süreç alacaktır. Bu konuya da dikkat etmeniz balık ölümlerinin önüne geçecektir. Her zaman söylediğim gibi umarım bu videomuzda faydalı olmuştur. Lütfen videomuza kısa da olsa yorum yapmayı unutmayın.
Yapacağınız yorumlarla videolarımız daha çok hobiciye ulaşacak ve bizleri daha görünür hale getirecektir. Son olarak videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmanızı hatırlatmak isterim. Akvaryum kültüründen sevgiler, saygılar, zevkli hobiler.